Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit Duran. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Adı Dilimsel Enler. İlk bölümümüz sözlüklerin enleri üzerine olacak. Daha önce birçok seriye başladık, bazılarını pek ilerletemedik ama önümüzdeki zamanlarda daha sık videolar gelecek. Sözlüklerin enleri nasıl oluyor diye soracak olursanız başlayalım bakalım nasıl oluyormuş. Bu videoyu 5 konu başlığı halinde ele alıyoruz. İlki en eski sözlükler olacak. En eski sözlüklere bakmak için Mezopotamya'ya gitmek gerekiyor. Bundan 2500 sene öncesine gidiyoruz. Ebla antik kentine gidiyoruz. Burada Sümerce Akatça bir sözlük karşımıza çıkıyor. Adına Urra Hubullu diyoruz bugün. Tabi eskiden ne diyorlardı bilemiyoruz. Urra Hubullu kelime çifti de bu sözlükteki ilk kelime çifti oluyor aslında. Urra Sümerce'de, Hubullu'da, Akatça'da faizli borç demek. Faizli borç kelimesinin 4500 yıllık bir sözlükte işi ne diye soracak olursanız şu aklımıza gelsin hemen. Sümerler yazıyı ne için icat etmişti? Birçok faktör olabilir tabi ama ana faktörlerden biri de işte ticaret işlerinin, aldı verdi işlerinin kaydını tutmak için. Ticaret aslında yazının kullanıldığı önemli mecralardan biri. Bu Urra Hubullu sözlüğü bir kelimeye karşılık bir kelimenin veya bir iki kelimenin olduğu bir karşılaştırmalı kelime listesi aslında. İlk önce Sümerce kelimeler var. Bu kelimeler konu olarak seçilmiş, yani temalar halinde seçilmiş. O yüzden tematik sözlük deniyor buna. Yani 20-30 tane hayvan ismi, bir tablet hayvan ismi, bir tablet ağaç isimleri, bir tablet silah isimleri, bir tablet bina isimleri olarak düşünebilirsiniz. Tema. Yani sadece Sümerce bir kelime listesi olan bu ilk metin, orijinal metin yanına Akatçaların da eklenmesiyle 1000-1500-2000 yıl sonra karşılaştırmalı bir sözlük olmuş. Neden konu olarak bu tabletler hazırlanmış diye düşünebiliriz. Burada kendimizi bir katip adayı olarak düşünelim. Okula, medreseye, artık nerede eğitim alıyorsanız oraya gittiğinizde kelimelerin nasıl imla edildiğini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü yarın devlette işe gireceksiniz, memur olacaksınız, katip olacaksınız. İmlanın nasıl yapılacağını öğrenmeniz için de size bir imla kılavuzu lazım. Yani bu Urra Hubullu metninin orijinalini sadece Latince nereden çıktı? Sümerce listesini bir imla kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. Orada işte hayvan isimlerinin nasıl yazılacağı, silah isimlerinin nasıl yazılacağı, ticaret kelimeleri konu yazıyor ve katip adayları da oradan aslında imlayı öğreniyor. Çin'de de binlerce senedir kanjiler kullanılıyor. Hatta kanji, Çin kanjileri şu an hala aktif kullanımda olan en eski yazı sistemi diyebiliriz. Çinlerde böyle eski bir sözlük yok mu? Milattan önce 8. ile 3. asırlar arasında yazıldığı düşünülen büyük bir sözlük var. Günümüze tam ulaşmamış ama milattan önce 3. asırda Çin'i birleştiren imparator bu sözlüğün imlasını standart kabul etmiş ve bugün standart Çince'nin imlasını etkileyen bir sözlük bu sözlük. Günümüze tam ulaşmamış ama ulaşan başka bir sözlük var. O da milattan önce 2. asırdan. Yine ilk maddesi Erya diye telaffuz ediliyor herhalde. Erya olduğu için buna Erya sözlüğü deniyor. Yunanlara geldiğimizde orada da sözlükler var. Tabi günümüze tam ulaşamayabiliyor bunlar. Mesela Glossai adlı bir sözlük Zenodotos, Efesli Zenodotos tarafından yazılmış. Glossa Yunanca'da hem organ olarak, ağzımızdaki dil olarak hem de lisan anlamında dil olarak dil demek. Sözlükçülük geleneğinde bu kelime, glossa kelimesi anlamı muğlak, yani ender görülen kelime anlamında da kullanılmış. Glossai da bunun çoğulu. Yani ender kelimeler anlamına geliyor. O yüzden başlığında glossai kelimesi olan birden fazla eser var, metin var. Efesli Zenodotos'un hocası olduğu düşünülen Koslu Filitas'ın da Ataktoi Glossai adlı bir metni var. Bu glossailer genelde Homeros'taki, Hesiodos'taki anlamı az bilinen, anlamı muğlak kelimeleri açıklamaya çalışıyorlar. Şunu unutmamak lazım tabi. Homeros milattan önce 8. asırda yazıya geçirilmiş. Belki daha eskilere giden sözlü metinler orijinal olarak ve içinde yani Zenodotosların dönemi de milattan önce 200'ler, 300'ler, 400'ler neyse arada 400, 500, 300 yıllık bir dönem var ve burada tabii ki de birçok kelime değişiyor, birçok kelime kullanımdan çıkıyor, anlamı değişiyor. O yüzden bu tür sözlükler ta o zamanlardan, yani Homeros sözlükleri o zamanlardan başlamış. Bu en eski sözlükle ilgili, yani Urra Hubullu ile ilgili şuna dikkat etmek lazım. İnternette yüzeysel olarak bakınca Urra Hubullu'nun milattan önce 2500'lere gittiği yazıyor. Fakat biraz derin araştırınca Sümerce orijinal listenin milattan önce 2500'lere gittiği
O yanına eklenen akaçaların da milattan önce 700'lerde eklendiği yazıyor. Yani bu durumda o ilk orijinal listeye bir sözlük diyemeyeceğimiz için, yani dememek gerektiği için, yanına akaççalar eklendikten sonra buna bir sözlük diyebileceğimiz için aslında Urra Hubullu zaten isminde de iki dilden yani iki dildeki listeyi ifade ettiğinden Urra Hubullu'ya milattan önce 700'lerden kalma demek lazım. Bugün Hollanda dilinin sözlüğü dünyanın en uzun sözlüğü olarak kabul ediliyor. Yani Wikipedia'daki bilgi bu. Sözlüğün İngilizce sayfasında sözlükte 350 bin ila 400 bin kelime olduğu yazıyor. Yani bu nasıl bir küsurat böyle diyebilirsiniz Wikipedia'ya. Aradaki fark 50 bin ve bu neredeyse hani 2-3 sözlük boyutunda bir küsurat. Sözlüğün kendi sitesine girdiğimiz zaman orada 400 bin civarında madde olduğunu görüyoruz. Bu sözlük 43 cilt ve 50 bin sayfa, uzunluğu da 3 metreymiş yan yana dizildiği zaman. Sözlüğün yazılma amacı ise Belçika'da konuşulan ve Hollanda'da konuşulan dilin aslında tarihi olarak aynı dil, tek bir dil olduğunu göstermek ve iki ülke arasındaki dil birliğini sağlamak, pekiştirmekmiş. İçerik olarak en uzun sözlük, en hacimli sözlük ise sanırım Nihon Kokugo Dai Jiten adlı Japonca sözlük. 450 bin civarında madde varmış. Hollanda dili sözlüğünde 400 bin civarında vardı. Bu Hollanda dili sözlüğünün ciltleri internete erişime açık ama yekpare bir metin olarak değil, PDF olarak değil, online sözlük, çevrimiçi sözlük şeklinde erişime açık. Benim Hollanda'ya bazen yolum düşüyor. Düştüğü zaman bu sözlükle ilgili bir çalışma yapabilirim. O yüzden dilimsel düşünceyi takipte kalın. En uzun sözlükten sonra şimdi gelelim yazımı en uzun süren sözlüğe. Bir beyin fırtınası yapalım. Bir dilin sözlüğünü yazdığınızı düşünün. Tek başınıza olun. 40 sene yeter mi? Yetiyorsa bir ekip verelim size. 5 kişi veya 10 kişi çalışın. 20 sene yeter mi? Bu da yetiyor olsun. Bir de Latince gibi ölü bir dilin sözlüğü olsun bu. Yani yeni anlamların, yeni kelimelerin ortaya çıkmadığı bir sözlük olsun. Herhalde 15 senede biter bu sözlük diye düşünüyor olabiliriz. Ama öyle olmuyor. Thesaurus Linguae Latinae ilk fasikülü 1900'de çıkan bir sözlük. Bu sözlüğün son fasikülü şu an R harfindeler ve tamamlanmasının 2050 yılından önce olmayacağı düşünülüyor. Toplamda 150 seneyi geçkin bir süre olacak. Tabii ilk fasikül 1900'de dedik. Bunun öncesinde bir yazım süreci var. Yazım sürecinden önce de malzeme toplama süreci var. Ona da bir 5 sene diyelim en kısasından. Belki 10 senedir de 5 sene diyelim. Yani en az 155 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Öte yandan şu var, 155 sene diyoruz ama geçen sene yeni bir gelişme oldu ve bu Vezüv yanardağının patlamasıyla birçok kent kül altında kalmıştı. O kentlerde bir sürü rulo vardı. O zaman o dönemin yazı aleti, yani kapaklı kitap yoktu, rulolar vardı. Bunlar ya kül altında kalmıştı ya yanmıştı. Bu kül altında kalanların da günümüzde açılıp okunması çok zor. Çünkü külleştiği için açınca kırılıyordu, çatlıyordu, tahrip oluyordu. Yeni bir tarama sistemiyle, bir herhalde X-ray sistemiyle bu ruloların da açılmadan okunması mümkün oldu. Belki daha önce mümkündü ama yeni bir teknoloji gelişti. Şimdi detayını hatırlamıyorum. 21 yaşında bir bilgisayar mühendisi bu konuda açılmış olan bir ödülü de kazandı. 40 bin dolar civarında bir ödül kazanmış. Yani bir rulonun içindeki Yunanca bir kelimeyi tarama sistemiyle okuyabilmiş. Tabii bu filologlar, bilim insanları tarafından biraz heyecanla karşılandı ve daha önce okunmamış, başta Latince sonları da Yunanca olmak üzere bir dünya yeni rulonun okunabilir hale gelmesi söz konusu oldu. Tabii bu ne demek? Thesaurus Linguae Latinae milattan sonra 7. yüzyıla kadarki Latince'nin kelime haznesinin sözlüğüydü. Sözlüğün malzemesi zaten sabitti. Ama bu yeni sistemle çok daha fazla metin ortaya çıkacak ve sözlüklerin yazım süreci belki daha da artacak. Belki 200 senede bitecek, belki daha uzun sürede bitecek. Onu bilemeyiz ama bir sürü yeni Latince ve Yunanca metnin okunması yakında söz konusu. Bu Thesaurus tarihsel bir sözlük. Latince'nin çok uzun bir dönemini inceliyor. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar. Ve kelimelerin de tüm detaylarını vermeye çalışan, farklı metinlerden örneklerle, tanıklıklarla detaylarını vermeye çalışan, ilmek ilmek işlenen bir sözlük. Geniş bir ekip tarafından yazılıyor. İstanbul Üniversitesi'nden Ekin Öken Hoca bu sözlüğün bir çalışmasına katılmıştı. Bir maddenin yazımına katılmıştı galiba. Ve sonrasında Edebiyat Fakültesi'nde bu sözlükle ilgili bir konferans vermişti. Thesaurus üstüne bir Türkçe makalesi de var Ekin Öken Hoca'nın.
O makalenin linkini bu videonun kaynakça dosyasında bulabilirsiniz. Kaynakça dosyası bu videonun açıklamalar kısmında. Başka böyle yazımı uzun süren sözlük var mı? Tabii ki de var. Bu kadar uzun değilse de. Mesela Chicago Üniversitesi'nin 1921'de yazılmaya başlayan Asurca sözlüğü var. O da 2010 yılında bitmiş. Bu sözlüğün de taranabilir PDF'ini üniversitenin sitesinden indirebilirsiniz. Onun da linki kaynakça dosyasında. Hollanda dilinin sözlüğünün de ilk fasikülü ilk cildi 1864'te çıkmış. Son cildi de 1998'de çıkmış ama 2001'de işte bu teknolojiyle alakalı, internetle alakalı yeni kelimeleri barındıran, çoğunlukla onları barındıran 3 cilt daha eklemişler. Yani onun da neredeyse 150 senelik bir yazım süreci olmuş. En uzun sözlük maddesini sayfa sayısı olarak da ele alabilirdik ama anlam sayısı üzerinden gidelim. Oxford English Dictionary'nin yani Oxford İngilizce Sözlüğü'nün birinci edisyonu 1929, ikinci edisyonu da 1989'da çıkmış. Üçüncü edisyonu da 2037'de çıkması bekleniyormuş. Tabii üçüncü edisyonun matbu olarak çıkmayacağını galiba okumuştum bir yerden. Çünkü matbu olarak hele bu kadar geniş hacimli bir sözlüğün, üzerine sürekli çalışılmaya devam eden bir sözlüğün matbu olarak çıkması çok da cazip değil tabii. Birkaç madde değişse aslında sözlük eskimiş oluyor yani içindeki artık referans olarak alınamaz oluyor. Mesela şöyle birkaç sayı verebilirim. Ekranda da göreceksiniz. Sözlüğün birinci edisyonunda make fiili için 258, put fiili için 275, run fiili için 365, set fiili için de 200 farklı anlam veya kullanım. Anlam veya kullanım diyorum. İkisi arasındaki fark çünkü sözlükçülükte önemli ama bizim şu an çok halledemeyeceğimiz bir fark. İkinci edisyonda make fiilinin anlam sayısı çok değişmemiş ama put fiiline yeni anlamlar eklenmiş. Tabii put fiilinin yeni anlamları ortaya çıkmıyor ama aslında sözlük yazımında anlamların dizilişi üzerine oynanıyor biraz. Tabii ki de fiillere, kelimelere yeni anlamlar tarih içinde, zaman içinde ekleniyor ama buradaki sayıların aslında biraz sistemik şeyler olduğunu da söyleyebiliriz. Baktığımız zaman set fiiline çok fazla yeni anlam eklendiğini görüyoruz. Yanlarına soru işareti koydum çünkü üzerinde hala çalışılan bir edisyon ama bir yandan da çevrimiçi olarak da hizmet veriyor OED. 645 anlam görüyoruz run fiilinde. Dünyanın sözlükçülük tarihinde en uzun sözlük maddesi olabilir. Az önce bahsettiğim sözlüklerden Thesaurus'ta da et bağlacı için bayağı uzun, belki de en uzun madde oydu. Emin değilim. Ama bakmıştım, epey uzun sayfaydı. Tabii bu sözlük sayfaları da küçük puntu olduğu için aslında A4'e çevirince epey uzunlukta oluyor. Yani bir sözlük sayfası belki 4-5 A4 sayfası oluyor. Yani en uzun sözlük maddesi olarak Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ikinci edisyonunda run fiil için 396 anlam görüyoruz. Şu an benim elimdeki bilgi bu. Daha uzunu varsa ve biliyorsanız paylaşın, yorum kısmına yazın. Şimdi de Türkçenin en eski sözlüğüne bakalım. Türkçe şanslı dillerden biri çünkü 1000 senelik bir sözlüğümüz var neredeyse. Divan-ı Lügat-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut bu sözlüğü Abbasi halifesinin oğlunun isteği üzerine, siparişi üzerine yazıp yine ona takdim ediyor. Bu sözlük birçok açıdan güzel ve ilginç bir sözlük çünkü sadece kelime anlamı vermekle kalmıyor. Türk lehçeleri arasındaki telaffuz farklarından bahsediyor. Tarihsel bilgi var, içinde günlük yaşamdan bilgiler var, dini bilgiler, tarihi bilgiler var. O yüzden ansiklopedi mahiyetinde bir sözlük. İçinde 9000 civarı Türkçe kelimenin Arapça olarak açıklanması var. Yani bu sözlük Arapça olarak yazılmış bir sözlük ama Türkçe kelimeleri açıklıyor. O yüzden Türkçe bir sözlük derken yani elinize alıp bunu okuyamıyorsunuz. Türkçe'ye çevrilmiş halini okumanız lazım. Bu sözlüğün Araplara Türkçe öğretmek için yazıldığını duymuşuzdur. Kaşgarlı da ön sözde diyor. İşte Allah Türkleri dünyaya hakim kılmıştır. Onların dillerini öğrenmek akıl kârıdır. Herkes öğrenmelidir diyor. Fakat bu Araplara Türkçe öğretme kısmı ne kadar işe yaramış o biraz şüpheli. Çünkü bu Kaşgarlı Mahmut'un kendi eliyle yazdığı orijinal metin elimizde yok. Ondan istinsah edilmiş yani başka birinin el yazısıyla çoğalttığı bir tane metin günümüze ulaşmış. 100 sene önce, 110 sene önce bulunmuştu. Onun da hikayesi meşhurdur. Onun da bulunuş hikayesini ekleyeyim kaynakça dosyasına. Ama onun dışında başka şehirde bulunmuş bir metin yok. Yani
Sadece tek bir nüsha var elimizde. O da 800 yaşında, yaklaşık 700 küsur yaşında. Evet, belki yazılış amacı Araplara Türkçe öğretmekti ama ne kadar etkili olmuş orası biraz şüpheli. Bonus olarak bir sözlükçülük trajedisiyle bitirelim. Harper's Latin Dictionary diye bir sözlük vardır. Latince öğrenenler, Latince ile ilgilenenler bu sözlüğü bilir, kullanır. Bu sözlük Charlton T. Lewis ve Charles Short tarafından, iki kişi tarafından yazılmış ve Harper's basım evi tarafından basılmış bir sözlük. Bu sözlük 1879'da basılmış. Bir sene öncesinde, yani 1878 Ocağı'nda Charles Short, yani iki yazardan biri, A, B, C harflerinin maddelerini yayın evine gönderiyor. Üstünde 12-13 sene 13 yıl çalışmış. Fakat yayın evi B ve C maddelerini kaybediyor. Yani 13 senelik emeğin 3'te 2'si kayboluyor. Bunun üzerine diğer yazar Charlton Lewis de bu kayıp B ve C maddelerini yeniden yazıyor. 6 ay gibi bir sürede. Yani 13 senede yazılmış A, B, C harfleri var. B ve C kayboluyor. Diğer yazar 6 ayda bunları tamamlıyor. B ve C harflerini ve sözlük bu olaydan bir sene sonra basılıyor. Yani burada büyük bir dram görüyoruz. Ama buradan da neyi görüyoruz? Yedeklemenin önemini görüyoruz. Özellikle bulut teknolojisinin ne büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. 150 sene önce tabii bunlar yoktu. O yüzden yaptığınız işleri yedekleyin diyerek bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar.